Hoş buldum, merhaba. Bizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederiz. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bu sezonda Sarıyer Belediye'de geçiriyorsun. Yeni sezon hazırlıklarımız nasıl sürüyor? Bize biraz bahsetmek ister misin? Güzel. Geçen hafta üçüncü haftayı tamamladık. Bu hafta işte dördüncü haftaya başlıyoruz. Yoğun geçiyor. Takımımız hala tam değil. Yabancılarımızı bekliyoruz. Ekim ayında bize katılacaklar. Gayet yoğun. İlk 3 hafta bir bireysel çalışmamız oldu. Bu hafta da takım çalışmalarına başladık. Gayet iyi, ilk antrenmanlar olmasına rağmen herkes uyum içinde. Gayet eğlenceli geçiyor. Arkadaşlarımızla olmak üzere birçok oyuncu Kolejler Ligi'ne gitti. Sen Kolejler Ligi'ne gitmeyip kariyerine Sultanlar Ligi'ne devam ettin. Bunda kararını etkileyen neler oldu? Kolej liginden kast Amerika Ligi galiba. Amerika'da üniversite ligi. Tabii ki de çok güzel bir fırsat. Bu asla benim yurt dışına gitmeye kapalı bir oyuncu olduğum kesinlikle bu anlamda değil. Sadece kariyerim bakımından benim hedeflerimde bunlardan biri yoktu. Orada bir tık daha üniversiteyle voleybol birlikte yürütülürken ben bunu direkt bireysel olarak mesleğe çevirdiğim için ki eğitimimi de burada sürdürmeye devam ettiğim için belki başka yurt dışı teklifleri için benim için çok güzel olabilir ama Amerika bunlar arasında değildi. Çünkü dediğim gibi benim voleybol hayatımda ileriye dönük baktığımızda kendi gelişilebilirliğim açısından böyle bir hedefim yoktu. Çok güzel bir fırsattı ama ben burada kalıp burada devam etmek istedim. Fenerbahçe'de Nazay Demiraklı gibi kaliteli, tecrübeli bir pasörle beraber çalışma imkanı oldu. Naz ile çalışmak gelişiminde sana nasıl bir katkı sağladı? Benim ilk Sultanlar Ligi deneyimim de Naz abla ile birlikte oldu. Yani hani çocukluğumdan beri hayalini kurduğum takımda bunu hep söylüyorum hani. Hayalini kurduğum pasörle aynı takımda şans bulma fırsatı edildim. Çok güzeldi, çok nadir yakalanan fırsatlardandı. Ben de elimden gelen her şeyle birlikte çok iyi değerlendirmeye çalıştım. Hani oynayıp öne çıkmak vesaire bundan öte alabildiğimi almaya çalıştım. Çünkü baktığımızda öne gelen isimlerden Türkiye'nin en değerli pasörleri arasında. Ve hani özellikle benim de A takıma çıktığım yaşlarda o da ilk deneyimlerini Sultanlar Ligi'nde büyük takımlarda elde ettiği için benim açımdan aslında çok şanslı varsayabildiğim bir pozisyondaydı. Benim için bir mücevherdi yani. Daha çok gençsin. Sen peki oyununun hangi alanında daha fazla gelişmek istiyorsun? Gelişmen gerektiğini düşünüyorsun? Yani bu bir bütün olarak baktığımızda aslında bütün her şeyle beraber servisinden, bloğundan, pasından defansına kadar. Pas konusu zaten çok tekrara dayalı ve teknikle alakalı bir şey. Bu yüzden daha çok yolun başındayım. Baktığımızda aslında voleybolda bütün edinilen hareketler tekrara ve tekniğe dayalı olduğu için bunu sadece tek bir hareketle özdeşleştiremem yani. Hani o yüzden bence hepsinde daha çok yolun başındayım. Tecrübe edindikçe, eksiklerimi kapattıkça, maç oynadıkça, takım içinde olan takımsal direnişi vesaire de geliştirdikçe genel olarak bir bütün halinde ilerleyeceğimi ve gelişeceğimi düşünüyorum ama daha çok yolun başındayım. O yüzden tek bir şekilde bakamam. Peki rakip olarak oynarken en zorlandığın isim veya isimler hangileri? Yani özellikle geçen sezon Sarıyer'de aslında hemen hemen her maçı biz 3-2 oynadığımızdan dolayı takım seçmeden neredeyse hepsi bizim için altın bir fırsattı. O yüzden buna da direkt kulüp bazında isim vererek, tek bir isim vererek cevap veremem. Ama herhalde geçen sezon burada oynadığımız en unutulmaz ilk 3 maçlardan biri Eczacıbaşı'ydı. Eczacıbaşı ile 3-2 oynamıştık kendi sahamızda. Tekrar Türk Hava Yolları'yla da bir 3-2'lik maçımız vardı burada. Bir de Kuzeyboru herhalde ligin ilk maçıydı ve biz Türkiye Kupası'nda bir mağlubiyet almıştık. Sonra sezonun ilk maçında onları yenmiştik. Yine 3-2'likti. Zaten 3-2 başladık sezona. Genel olarak bütün maçlar 3-2 geçtiğinden dolayı aslında neredeyse hepsi zorlayıcı. Bu challenge dediğimiz taraftaydı. Hemen hemen hepsi diyebilirim ama bence en unutulmazı benim açımdan Eczacıbaşı'ydı 3-2 oynadığımız. Maç içerisinde çok kritik anlar oluyor. Taraftarla, rakip takımlarla çok heyecanlı anlar geçiyor. Sen bu heyecanlı sahanın içinde nasıl kontrol ediyorsun?
Ya aslında burada yani sağ sahibi biz olalım ya da başkası olsun. Taraftarın aslında çok büyük etkisi var ama tabii kendi taraftarımıza oynamak çok farklı bir şey. Onun heyecanı da çok farklı bir şey. Heyecanlandığımda aslında ben o heyecanı çok seviyorum. Beni gazlayan şeylerden bir tanesi de o oluyor. Çünkü o heyecanı da yönetmeyi öğreniyorum. Ya tabii ki de hata yapma korkusu her zaman oluyor. Bu herkeste oluyor. En iyisinden en başında olanına kadar. Ama sanırım bu özellikle taraftara karşı oynamak, diğer takımlara veya kendi taraftarımıza karşı beni bir tık daha motive ettiği için o adrenalinle o heyecanı bastırıyorum. Böyle kendime güvenim de daha çok artıyor. Takıma olan özdeşleştiğimiz o birlikte yakaladığımız tempo da daha çok coşkuyla beraber iyi bir, nasıl desem, hani çıkış yakalıyoruz. O yüzden sanırım taraftar bunda çok etkili. Son zamanlarda çoğu sporcu psikolojik destek alıyor. Yardımla saha içinde kendi heyecanını veya bu süreci yönetiyor. Sen böyle bir desteğe ihtiyaç duyuyor musun veya şu an alıyorsun? Yani ben de alıyorum. Geçen sezon da başladım. Bu lig seçmeden olması gereken bir şey. Bu voleybolla alakalı ya da sporla alakalı olan bir şey de değil. Bence her insanın hayatında en azından bir kere tecrübe edinip onunla devam etmesi gereken bir şey. Çünkü özellikle şu anki yaşantımızda, sosyal hayatımızda da bu mesleki açımızdan da spor bizim hayatımızın bir parçası. Bu bizim sosyal hayatımızı da çok ciddi etkiliyor ve bununla bazen başa çıkmak için destek almamız şart diyebilirim. Ben alıyorum. Öneriyorum da, bence alınması da gereken bir şey. Çünkü bazı şeyleri idare etmek açısından, en azından başa çıkabilme açısından bu elit sporcu dediğimiz kavramda da bunların çok etkili ve bir üst segmente taşıyan nedenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden herkesin almasının da gerektiğini varsayıyorum yani. Takımınızda taylandlılar var. Biliyorsun bizim ülkemizde uzak doğuyla oyun tiplerimiz aslında farklı. Evet. Taylandlılarla takımın uyumu nasıl bu kadar hızlı oldu? Şöyle, Pio'yla geçen sezon birlikte başladık ama bir sezonun ortasında geldi. Ki Pio'da köşe olmasına rağmen bizde mevkisi pasör çaprazı olarak aslında çok hızlı, ani bir adapte sürecimiz oldu. Ben hızlı oynatmayı aslında seviyorum ki bu benim aslında eksiklerimden de biridir. Hani çünkü çok zordur o tempoyu yakalamak. En azından benim açımdan benim eksikliğim bu olduğunu düşünüyorum. Şansıma bu sezonda herkes hızlı oynuyor. O yüzden kendi eksiğimi de kapatabileceğim çok güzel bir şans buldum. Geçen sezon Pio ile aslında direkt başladığında iyi bir uyum yakaladık. Çünkü kendi yaş kategorimde milli takımla da biz hızlı oynayan bir takımız. Çünkü fiziksel özelliğimiz çok yüksek olmadığı için yüksek pasa karşı bir direnç gösteremeyiz. Bu yüzden aslında ona adapte sürecim çok iyi oldu. Bibi ile de 4'e pas atma konusunda tabii birkaç antrenmanda aksaklık yaşasak da sonrasında böyle tekrara dayalı, tekrar dediğim gibi oturttuk. Bu sezon için daha da heyecanlıyım onlar açısından. Bir an önce gelsinler, onlarla birlikte de böyle varyasyon yapalım. Pas uyumunu bir an önce dengeleyelim istiyorum. Çünkü kendi ülkelerinde de çok fazla varyasyonla oynayan oyuncular. Sadece hızlı değil, ortadan da hücum yapıyorlar, ensede yapıyorlar. Bir sürü aklınıza gelebilecek bir sürü varyasyon çeşitleri var. O yüzden bu beni çok heyecanlandırıyor. Çok zor olmadı aslında ama tabii bir tık sancılı bir süreç oldu diyebilirim. Peki sen pas anlamında bugüne kadar en iyi anlaştığın, oyun içinde olduğunu düşündüğün oyuncu kim? Ya aslında bu çok genel bir soru. Böyle tak diye spesifik bir cevap veremem ama Fenerbahçe'ye dönüp baktığımda mesela ben milli takımdan çok hızlı oynayan bir tempodan geldiğimde ona adapte sürecim çok zor olmuştu. Çünkü oynadığım isimlere baktığımızda Mihalovic, Vargas, bu isimler bizim oynadığımız tempoya ayak uydurabilecek isimler değil. Çünkü fiziki yapıları buna adapte gösterebilecek oyuncular değil. Fiziki anlamda böyle bir şey olamıyor. O yüzden aslında Vargas'la oynamak çok eğlenceliydi benim için. Pas olarak da ben ikiye pas atmayı da çok seviyorum. Sarıyer'de neredeyse hemen hemen tüm oyuncular benim için çok konforlu, çok rahattı. Şu an bu yeni sezon başladığımız bütün oyuncular da hem kafa yapım
bir tık daha ilerlediği için hem teknik ve kapasite açısından da bir tık ilerlediğimi düşündüğümden dolayı şu an herkesle bir uyum içindeyim. O yüzden ben şu an oynadığım bütün oyuncular pas anlamında çok eğlenceli bir senkronizasyon yakalıyoruz. Ama tek bir kişi seçecek olursam yani hani bu Taylandlılar ve Sarıyer dışında geçmişe baktığımda Vargas diyebilirim. Oynaması çok eğlenceliydi. Şu an ligimizde çok önemli isimler getiriyorsun. Her takım çok önemli transferler yaptı. Yeni sezondan Sultanlar Ligi'nden beklentin nedir? Nasıl bir oyun bekliyorsun? Takımlar arasında puan durumunda nasıl bir şey bekliyorsun? Genel olarak ligden beklentin nedir? Kalite kesinlikle çok arttı. Bu Türkiye Ligi açısından bence çok güzel ve çok önemli bir şey. Çünkü bizim dünya voleybolunda olan yerimizi de bir tık daha ilerleteceğine emin olduğum bir şey bu. Bilinen bir şey. Yapılan transferler hem yabancı hem Türk oyuncular açısından bence fiziki kapasiteyi de bir tık arttırdı. Bu yüzden özellikle ben kendi takımım adına baktığımda, Sarıyer adına baktığımda hızlı oynamak bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Yani aslında çok heyecanlıyım çünkü yeni sezonda çok önemli, çok değerli isimlerle birlikte tekrar oynayacağız. Tek bir kulüp baza alarak söyleyemem bunu. Birçok kulüp, birçok takım açısından söyleyebilirim. Açıkçası çok heyecanlıyım. Yani bir tahminde bulunabilecek bir şey değilim çünkü özellikle tekrar Sarıyer açısından söylediğimde geçen yıl baktığımızda Eczacı ile bile 3-2 oynadık. O yüzden bir maçta kalkıp 3-0, 3-1, 3-2 diye tahminlerde bulunulması çok zor bir takımdık. Bu yüzden ben yine kendi takımımdan, Sarıyer'den de böyle bir performans bekliyorum. Çünkü bu çıtayı zaten biz koyduk. Bence bunu zaten bir tık daha üste taşıyacağımızı düşünüyorum. Şimdi benim sorduğum soruya cevap vermiş gibi oldun ama hem Sarıyer'deki kariyerin hem Fenerbahçe'de oynadığın dönemde olmak üzere şu ana kadar oynadığın en unutulmaz maç hangisi? Şöyle, ikisinde de nedense Eczacıbaşı, Fenerbahçe'de de oynadığım süreçte ilk Eczacıbaşı, onlar saha şeyken onlarla oynadığım o maç, 3-2'lik aldığımız maç benim için bence kariyerimde çok önemli bir adım atmama sebep oldu. Beni üste taşıyan maçlardan bir tanesiydi. Burada da tekrar Eczacıbaşı diyebilirim. Çünkü gerçekten çok direnç gösterdiğimiz bir takımdı. Özellikle Boşkoviç ve Maya ikilisine, Adams olarak köşelerine. Gerçekten taktiksel açıdan da zorladığımızı düşünüyorum onları. O yüzden yani Sarıyer açısından Kuzeyboru maçıyla Eczacıbaşı maçı, Fenerbahçe'de tekrar Eczacıbaşı maçı diyebilirim. Şu an Sarıyer'de kiralık oynuyorsun. Fenerbahçe'ye karşı oynadığın maçlarda neler hissettin? Yani saha içinde biliyorsun ki bu haftalıkta sen de oynadın. Evet. Karşısında. Nasıl hissettin? Düşüncelerini paylaşır mısın? Ben Fenerbahçe'de oynarken Sultanlar Ligi'nde maalesef seyirci yasağı vardı koronadan dolayı ve ben ilk maçımı onlara rakip takımda oynayarak, aslında o seyirci ortamını rakip takımda oynayarak gördüm. Ama benim için hiç fark etmez. Süper bir ambiyanstı. Tabii ki de duygusal açıdan baktığımızda çok yoğun duygular yaşadığım bir maçtı ama burada profesyonellik devreye giriyor. Hangi takım olursa olsun ben oynadığım takımı temsil ettiğimden dolayı önüme de hangi takım çıkarsa çıksın ben yine elimden geleni yaparım. O yüzden yani dediğim gibi çok yoğun duygular yaşadım tabii ki de ama düdük çaldığında maalesef duyguları bir yana bırakıp adapte olup o maça odaklanmam gerekti. Ama seyirci açısından çok güzeldi. Yani mükemmeldi benim için. Biraz yoğun duygular yaşadım, biraz duygusallaştım maçtan önce ve sonra. Ama çok güzel bir yer bıraktı bende. Bu da çok güzel bir tecrübeydi benim için. Dila, sorularımızı cevapladığın için de bize konuk olarak kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buradan yeni sezona dair ve taraftarlara bir mesajın varsa dinleyin. Yani biz tekrar sahada rakip kim olursa olsun savaş ruhumuzu ortaya koyacağız. Geçen yıldan kalma bu çıtayı biz yükselttik ve bunun üstüne daha da koyarak ilerlemek istiyoruz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Lütfen bizi desteklemeye devam edin.
Türkiye Ligi'nin de buralara geldiğini görmek ve bunun bir parçası olarak kendimi bu ligde bir yer edinirken görmek ve bu kadar değerli oyuncuyla oynamak benim için gerçekten bir nimet ve bundan dolayı çok mutluyum. Çok teşekkür ederim.